Herkese merhaba. Bugün sizden gelen istek konulardan birini çekmeye karar verdim. Bu videomda biri pahalı, diğeri uygun fiyatlı iki paleti karşılaştıracağım. Göz makyajımın bir tarafını Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance paletle, diğer tarafını W7 Delicious Natural and Berry paletle yapacağım. Anastasia Beverly Hills paletimin fiyatı 50 euro, yani yaklaşık 250 lira. W7 paletimi ise bu videoyu çekmek için sipariş ettim ve 9 euro, yani 45 lira ödedim. Ben de en az sizin kadar bu uygun fiyatlı W7 paletin performansını merak ediyorum. Bakalım gerçekten aradaki fiyat farkına değecek bir kalite fark var mı, yoksa uygun fiyatlı ürünleri mi tercih etmeliyiz, birlikte göreceğiz. Bu arada gördüğünüz gibi şu an göz makyajım yok, birazdan birlikte yapacağız ama yüz makyajım için açıklama kısmına bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Paletlere genel olarak bakarsak, her iki palet de beraberinde çift taraflı fırçayla geliyor. Fırçaların blending tarafları tamamen aynı ama shader taraflarında ufak farklılıklar var. Anastasia Beverly Hills'ın fırçasının shader ucu biraz daha kalın ve hacimli. W7'inki biraz daha düz ve sert. Paletin üzerindeki tonlar renk olarak birbirinin tamamen aynısı. Ama kalitelerini daha iyi karşılaştırabilmek ve aralarındaki farkları sizin de görebilmeniz için her iki paletteki eşdeğer tonları kolumda göstermek istiyorum. Aralarındaki farklara gelirsek, benim gözlemlerim şöyle: genel olarak W7'nin far tonları daha tozlu yapıda ve pigmentasyonları düşük. Parıltılı ve koyu tonlarda bu fark daha az ama özellikle W7'nin açık mat tonlarının pigmentasyonu oldukça düşük ve Anastasia Beverly Hills'ın kalite farkı görülüyor. İki palette performansları birbirine en yakın olan ise altın tonu, aradaki farkı görmek neredeyse imkansız. Bunlar ilk olarak göze çarpan farklar. Şimdi bu ürünlerin göz makyajımdaki performanslarını görelim. İlk olarak Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance paletimin üzerindeki Burnt Orange tonumla başlıyorum ve gördüğünüz gibi blending fırçamla kriz bölgeme uyguluyorum. Farımı iyice yedirdiğimden emin olmak için bir kere de temiz bir fırçayla kenarlarının üzerinden geçiyorum. Diğer gözüm içinse aynı işlemi W7 paletin üzerindeki eşdeğer tonla tekrar ediyorum. Ancak temiz fırçamla kenarların üzerinden geçerken bu ürünün yaydıkça kaybolduğunu ve görünmediğini fark ettim. Bu yüzden farı kriz bölgeme tekrar uyguluyorum. Göz makyajıma biraz derinlik vermek için Anastasia Beverly Hills paletimin üzerindeki Rose Sienna tonunu yine aynı fırçamla önceki tonun üzerine uyguluyorum. Diğer taraftaysa kriz bölgemde W7 paletin üzerinde yer alan aynı tondaki farı kullanıyorum. Ardından gördüğünüz gibi küçük fırçamla Anastasia Beverly Hills paletin üzerindeki red ochre tonunu gözümün dış köşesine uyguluyorum.
Diğer tarafta da W7 paletimin üzerindeki benzer kızıl tondaki farı yine gözümün dış köşesinde kullanıyorum. Kenarlara biraz derinlik vermek için Anastasia Beverly Hills paletimin üzerindeki Cypress Amber tonu aynı fırçayı kullanarak gözümün dış köşesinde kirpik çizginin devamına doğru uyguluyorum. W7 paletimle de aynı işlemi tekrar ediyorum. Ancak gördüğünüz gibi bu tarafta şimdiden tüm tonlar birbirine karıştı. Göz makyajımdaki her bir adımın, her bir tonun görünüme bir boyut katması gerekiyor. Ancak W7 paletimle yaptığım taraf sanki kriz bölgemde tek bir ton kullanmışım gibi görünüyor. Göz kapağım için Anastasia Beverly Hills paletimin üzerindeki Primavera farı tercih ediyorum. Farımın daha iyi yapışması için biraz MAC'ın Fix Plus spreyini kullanıyorum. Ardından önceki kullandığım fırçamı alıp gözümün dış köşesindeki tonla Primavera tonu arasındaki geçişi yumuşatıyorum. Diğer tarafta da aynı spreyi kullanıp aynı işlemi tekrarlıyorum. Kaş kemiği ve gözümün iç köşesini aydınlatmak için Anastasia Beverly Hills paletimin üzerindeki vermin tonunu tercih ediyorum. Diğer tarafta da W7 paletimle aynı işlemi tekrarlıyorum. Eyeliner olarak Kat Von D Tattoo Liner ve maskara Benefit Roller Lash Mascara kullanıyorum. Dudaklarım için Maybelline Gigi Hadid rujunun Gigi On tonunu tercih ediyorum. Gördüğünüz gibi göz makyajım bitti. Siz de iki tarafın görünümünü karşılaştırabilirsiniz. Bence aradaki fark gerçekten çok bariz. Uygun fiyatlı W7 paletin performansı Anastasia Beverly Hills paletin çok altında. Yani benim koleksiyonumda W7 paletin Anastasia Beverly Hills'ın yerini alması mümkün değil. Ancak şöyle de bir gerçek var. Anastasia Beverly Hills paletin fiyatı W7 paletin 5 katı ve arada 200 lira gibi bir fark var. Ve W7 çok uygun bir fiyata oldukça çeşitli tonlarda bir far paleti sunuyor. Daha önce dediğim gibi mat ve açık renklerin performansı düşük ama parıltılı ve koyu renkler kullanabilir. Ürün uygulama sırasında bir sorun oluşturmuyor, kolayca blend oluyor. Hatta bana sorarsanız W7'nin bu paleti Maybelline, L'Oreal ya da Rimmel paletlerine göre tercih edilebilir.
Sonuç olarak W7'nin bu paletini Anastasia Beverly Hills'den gidermek mümkün görünmüyor. Aradaki fark gözle görülebilir seviyede. Ancak uygun fiyatlı bir üründen daha fazlasını beklemek zaten adil değil. W7 size bu fiyata alabileceğiniz en iyi far paletini sunuyor. Evet, videomun sonuna geldik. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.